16. yüzyılın başlarında Ege Denizi'nin Paros adasında dünyaya gelen küçük bir Venedikli kız çocuğu vardı. Adı Cecilia'ydı ve soylu Venier'le Baffo ailelerinin kanını taşıdığı söyleniyordu. Adanın Venedikli yöneticisi Nicole Venier'le Violante Baffo'nun gayrimeşru kızı olarak 1525 civarında doğduğu rivayet olunur. Çocukluğu, Akdeniz'in tuzlu rüzgarlarını taşıyan üzüm bağları ve mermer ocaklarıyla ünlü Paros'un sıcak güneşi altında, Venedik kültürünün izlerini taşıyan bir ortamda geçti. Cecilia, daha kaderinin onu Osmanlı sarayına sürükleyeceğinden habersiz, adada masum bir çocukluk sürüyordu. Ancak 1537 yılında, Osmanlı Devleti ile Venedik Cumhuriyeti arasında patlak veren savaş Cecilia'nın hayatını kökten değiştirdi. O yıl Osmanlı kaptanı deryası Barbaros Hayrettin Paşa, Ege adalarına sefer düzenleyerek Venedik adalarını hedef almıştı. Barbaros'un korkutucu yelkenlileri ufukta göründüğünde Paros adasında panik havası esti. Şiddetli bir kuşatma ve yağma sonucu, henüz bir çocuk denecek yaştaki Cecilia esir alındı. Venedikli bir asilzadenin kızı olan bu genç kız, artık Osmanlıların ganimetiydi. Ailesinden koparıldı, dili ve dini farklı, yabancı bir dünyanın kucağına atıldı. Onu esir alanlar, güzelliğiyle dikkat çeken bu kızı İstanbul'a, Sultan Süleyman'ın sarayına göndermeye karar verdiler. İstanbul'a getirilen Cecilia, Topkapı Sarayı'nın yüksek duvarları ardında başlayan yeni hayatında bir daha Cecilia adıyla anılmadı. Sarayın hareme alınan her esiri gibi o da İslam'la şereflendirildi ve bir Osmanlı ismi verildi. Rivayete göre ona Afife Nurbanu adı uygun görülmüştü. Afife, namuslu, iffetli anlamına gelirken Nurbanu ışığın hanımefendisi demekti. Bu isim, belki de onun gelecekte sarayda parlayacak talihine işaret ediyordu. Genç kız, kısa sürede Türkçe öğrendi, İslam kültürüne dair eğitim aldı ve sarayın görgü kurallarını benimsedi. Haremde güzelliği ve keskin zekasıyla fark edilen Nurbanu, saray hayatına uyum sağlarken kendi iç dünyasında geçmişini, Venedik'teki çocukluğunu geride bırakmaya çalışıyordu. Yine de kökenini tamamen unutmadı. Venedikçe dilini ve anılarını kalbinin derinliklerinde sakladı. Bu sıralarda Kanuni Sultan Süleyman'ın gözde eşi Hürrem Sultan, haremi demir bir disiplin ve akılcı bir siyaset anlayışla yönetiyor. Kadınların devlet içindeki etkisini görünür kılıyordu. Genç Nurbanu, Hürrem Sultan'ın gölgesinde eğitim alırken onun kudretinden ve zarafetinden çok şey öğrendi. Farkında olmadan, ileride haremin en güçlü kadını olacağı günlere hazırlanıyordu. Nurbanu Sultan'ın Osmanlı Sarayı'ndaki serüveni, Hürrem Sultan'ın etkisinin dorukta olduğu bir dönemde başladı. Hürrem Sultan, Sultan Süleyman'ın eşi olarak haremin mutlak hakimesiydi ve saray kadınlarının devlet işlerinde söz sahibi olabileceğini tüm imparatorluğa göstermişti. Genç Nurbanu, Hürrem'in himayesinde sarayın geleneklerini ve entrikalarını öğrenirken onun gözüne girmeyi de başardı. Hürrem Sultan, kendi oğullarının geleceğini düşünerek onların haremleri için en uygun cariyeleri seçmeye özen gösteriyordu. İşte Nurbanu, bu dönemde Hürrem'in dikkatini çeken yetenekli ve itaatkar cariyelerden biri oldu. 1543, Selim, Konya'dan sonra Manisa Sancakbeyliğine atanınca, 1546. Nurbanu da onunla birlikte Manisa'ya gitti. Manisa, şehzadelerin taht eğitimi aldıkları verimli topraklardı. Nurbanu da bu taşrada sadık bir eş gibi Selim'e eşlik etti. 1546 yılında Nurbanu, Osmanlı hanedanı için kritik önemde bir evlat dünyaya getirdi. Şehzade Murat doğdu. Topkapı Sarayı'nda yıllar önce Hürrem Sultan'ın Kanuni'ye bir şehzade armağan etmesiyle başlayan kadın gücünün hikayesi, şimdi Nurbanu'nun Selim'e bir erkek vuris vermesiyle sürüyordu. Şehzade Murad'ın doğumu sarayda sevinçle karşılandı. Bu, Selim'in erkek evladı olduğu ve hanedanın devamlılığı güvence altına alındığı anlamına geliyordu. Hürrem Sultan için de torunu Murat, kendi kanının devamı demekti. Nurbanu, böylece hanedanın geleceğini garantileyen kadın olarak haremin saygın hanımefendileri arasına katıldı. Zamanla Nurbanu ve Selim'in başka çocukları da oldu. Nurbanu, Şah Sultan, Gevherhan Sultan ve İsmihan Sultan adında 3 kız çocuğu daha dünyaya getirdi. Her bir doğum, haremde küçük kutlamalar ve dualarla karşılanıyor. Nurbanu'nun statüsünü pekiştiriyordu. Onun bir anne olarak şefkati ve sorumluluğu, haremin genç kızlarına örnek gösterilecek nitelikteydi. Bu yıllarda Osmanlı Sarayı'nda güç dengeleri hassastı.
Kanuni Sultan Süleyman yaşlanmış, Hürrem Sultan'ın sağlığı bozulmuştu. 1558'de Hürrem Sultan vefat edince, saraydaki tüm kadınlar derin bir yas yaşadı. Nurbanu da hocası ve himayecisini kaybetmenin üzüntüsü içindeydi. Hürrem'in ölümüyle haremin mutlak otoritesi ortadan kalkmış, bu boşluğu kimin dolduracağı merak konusu olmuştu. Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan ve torunu, Şehzade Mustafa'nın kızı, Hümaşaşah Sultan gibi hanedan mensupları bir süre haremin reisi konumunda görünseler de, güç dengesi hızla değişti. Şehzade Selim ile kardeşi Şehzade Bayezid arasında babalarının sağlığında başlayan taht mücadelesi, saray kadınlarını da ikiye bölmüştü. Bu süreçte Nurbanu, kocasının tarafını tutarak zekice hamlelerle Selim'i destekledi. Hürrem Sultan'dan öğrendiği diplomasi sanatını kullanarak, bazen perde arkasından harekete geçti. Hatta 1559 yılında Selim'in Bayezid'e karşı mücadelesinde Nurbanu'nun kendi Venedik kökenini koz olarak ileri sürdüğü ve gizlice Venedik ile temas kurduğu söylenir. Selim adına Venedik Senatosu'na gönderilen bir elçi, Nurbanu'nun Venedikli kimliğini vurgulayarak, Venedik'ten Selim'e destek sağlamaya çalışmıştı. Bu çabalar sonuç verdi ve Şehzade Bayezid'in yenilgisiyle Selim, babasının gözüne girmeyi başardı. Nurbanu, hem kocasının zaferini garantileyen gizli kahramanlardan biri olmuş, hem de Osmanlı Devleti'ndeki kadınlar saltanatı geleneğinin Hürrem'den sonraki temsilcisi olma yolunda önemli bir adım atmıştı. 1566 yılında Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman vefat ettiğinde, tahta onun sağ kalan tek oğlu Selim çıktı. Selim, babasının haşmetli seferlerle dolu saltanatının ardından, sakin mizacı ve İstanbul'da kalmayı tercih etmesiyle farklı bir sultan portresi çiziyordu. Artık Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni padişahı Selim'di ve Nurbanu da payitahtın bir numaralı kadını olarak yükseliyordu. Selim tahta çıktığında, Nurbanu onun en gözde kadını, Baş Haseki Sultan ilan edildi. Kanuni'nin eşi Hürrem Sultan'dan sonra Osmanlı tarihinde Haseki Sultan unvanını taşıyan ikinci kadın oydu. Bu unvan, padişahın nikahlı eşi olmasa da ona eş statüsü veren bir konumdu ve Nurbanu'ya sarayın içinde büyük yetki sağladı. Haremdeki kadınlar ve hizmetliler artık onu Nurbanu Sultan diye anıyor. Sözleri emir telakki ediliyordu. Selim, babası gibi seferlere çıkmayan, daha çok İstanbul'da kalan ve devlet işlerini vezirlerine bırakan bir hükümdardı. Onun döneminde Sokollu Mehmet Paşa gibi deneyimli devlet adamları ülkeyi yönetirken, Nurbanu Sultan da eşine destek olmaktan geri durmadı. Kendi saray tecrübesi ve zekasıyla, kocasına kritik konularda telkinlerde bulunuyordu. Selim ile Nurbanu resmi olarak nikahlanmış mıydı sorusu tarihçiler arasında tartışılsa da, bir kısım kaynak Selim'in tıpkı babası gibi gözde kadınıyla nikah kıyarak onu resmen eşi yaptığını belirtir. Bu durum, Nurbanu'yu Osmanlı Sarayı'nda padişah eşi olarak meşru bir statüye yükseltmişti. Selim'in hükümdarlığı döneminde Nurbanu'ya verilen sultan unvanı da bunu teyit eder nitelikteydi. Haseki Sultan olarak Nurbanu, haremin mutlak idarecisi konumuna geldi. Topkapı Sarayı'nın harem dairesinde, Hürrem Sultan'dan yadigar kalan dairelerde Nurbanu'nun sesi hakimdi. Genç cariyelerin eğitimi, saray geleneklerinin sürdürülmesi, padişahın özel hayatının düzenlenmesi gibi konularda onun sözü geçiyordu. Harem halkı, onun adil ama temkinli yönetimine kısa sürede alıştı. Nurbanu, hem anlayışlı bir anne hem de disiplinli bir yönetici gibi davranıyordu. İmparatorluğun dört bir yanından saraya gelen güzel cariyeler arasında, Nurbanu'nun gözetimi olmadan padişahın huzuruna çıkabilen yoktu. Bir anlamda, Selim ile diğer harem kadınları arasındaki perde Nurbanu'nun ellerindeydi. Nurbanu Sultan, yükselen konumunu sadece saray içiyle sınırlamadı. Devlet işlerine de nüfuz etmeye başladı. Özellikle kendi kökeni olan Venediklilerle ilişkilerde arabuluculuk yapabilecek eşsiz bir konumdaydı. 1570-1573 Osmanlı-Venedik Savaşı, Kıbrıs Savaşı, sırasında kalbi ikiye bölünmüştü. Bir yanda doğup büyüdüğü Venedik Cumhuriyeti, diğer yanda ise artık kaderini bağladığı Osmanlı İmparatorluğu vardı. Sultan Selim, Kıbrıs adasını ele geçirmek niyetiyle Venedik'e savaş açarken, Nurbanu Sultan bu kararı endişeyle karşıladı. Kendi memleketinin Osmanlı'nın hedefi olması, içinde fırtınalar estirmiş olabilirdi. Ancak kocasına sadakati ve devletinin çıkarları her şeyin önünde geliyordu.
Savaş boyunca Nurbanu arka planda kalsa da, Venedik hakkında edindiği bilgileri ve sezgilerini kocasıyla paylaşmış. Belki de gereksiz kan dökülmesinin önüne geçmeye çalışmıştı. Kıbrıs'ın fethi, 1571 ve akabinde Osmanlı donanmasının İnebahtı'da Haçlılar tarafından yakılması, 2. Selim döneminin önemli olaylarındandı. İnebahtı yenilgisinin haberi saraya ulaştığında Selim büyük bir üzüntü yaşadı. Rivayete göre, haber geldiğinde Nurbanu Sultan kocasının yanındaydı ve onu teskin etmeye çalıştı. Sokollu Mehmet Paşa, "Biz onların sakalını kestik, onlar bizim ancak kolumuzu kesti. Kesilen kol geri gelmez ama kesilen sakal daha gür biter" diyerek durumu özetlediğinde, Nurbanu da bu sözleri onaylayarak eşine moral verdi. Gerçekten de kısa sürede Osmanlı donanması yeniden inşa edildi ve devletin itibarı korundu. Bu süreçte Nurbanu Sultan, dengeli tavrıyla haremi sakinleştiren, padişahı destekleyen bir güç oldu. Sarayda yaşanan endişeli gecelerde, mabeyinciler ve cariyeler onun etrafında toplanır. Dudaklarından dökülen telkinlerle huzur bulurdu. İki Selim'in saltanatı uzun sürmedi. 1574 yılının soğuk bir Aralık günü, Sultan Selim Topkapı Sarayı'nda ansızın rahatsızlandı. Rivayet o ki, sarhoşluğu ile tanınan Selim, saraydaki hamamda düşerek başını çarpması sonucu ağır bir yara aldı. Bu beklenmedik kaza, imparatorluğun yönetimini derinden etkileyecekti. Sultanın durumu kritikleştiğinde Nurbanu Sultan hemen başucuna koştu. Kocasının elini tuttu, dualar okudu, saray hekimlerini seferber etti. Fakat ne yazık ki Selim, 15 Aralık 1574'te hayata gözlerini yumdu. Nurbanu Sultan için bu an tarifsiz bir acının başlangıcıydı. Hem sevdiği hayat arkadaşını kaybetmişti, hem de saraydaki konumu bir gecede değişmişti. Ancak o, duygularını kontrol etmeyi bilen tecrübeli bir saraylıydı. Gözyaşlarını içine akıtarak derhal harekete geçti. Çünkü Selim'in ölümüyle İstanbul'da ve payitahtta yeni ve tehlikeli bir dönem başlayabilirdi. Yeni sultan henüz başkentte değildi. İki Selim'in vefat ettiği gece Topkapı Sarayı'nda zaman adeta durdu. Nurbanu Sultan, eşinin cansız bedeninin yanında birkaç dakika diz çöktü. Sonra hızla silkelenip ayağa kalktı. Aklında tek bir düşünce vardı. Oğlu Murat sağ salim gelip tahta çıkana kadar kimse bu ölümün haberini dışarı sızdırmamalıydı. Valide Sultan, yani padişah annesi olmasına saatler kalmışken, evlat sevgisi ve devlet aklıyla kritik bir karar aldı. Derhal sarayın harem ağalarını, güvendiği cariyeleri ve başhazinedarları çağırdı. İki Selim'in ölümünü mutlak bir gizlilikle karşılamaları emrini verdi. Haremde ve sarayın diğer kısımlarında bulunan herkesin ağzına mühür vurulmuştu sanki. Nurbanu, sadece sarayın mutemet kişisi olan Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa'ya haber gönderdi. Devleti idare eden bu kudretli vezir, durumu öğrendiğinde Nurbanu'nun basiretine hayran kaldı. Padişahın naaşı, kimselerin göremeyeceği bir şekilde sarayın buz mahzenine kaldırıldı. İstanbul'un soğuk kışında, buzların arasında saklanan bu beden, tahta geçecek yeni sultan gelene dek bekleyecekti. Şehzade Murat, o sırada Manisa'da sancakbeyiydi. Babasının ölüm haberini gecikmeli de olsa alan Murat, annesinin çağrısıyla apar topar İstanbul'a doğru yola çıktı. Günlerce süren bir gizlilik içinde, tıpkı bir roman kahramanının kaderine koşması gibi Murat da at üzerinde gece gündüz ilerleyerek payitahta ulaştı. Bu süre zarfında İstanbul'da kimse padişahın öldüğünü bilmiyordu. Saray kapıları kapalı tutulmuş, halka sadece sultanın hasta olduğu bilgisi sızdırılmıştı. Nurbanu Sultan, oğlunun gelişiyle derin bir nefes aldı. Murat İstanbul'a vardığında tam 12 gün geçmiş. Ancak o zaman Selim'in vefatı resmen ilan edilmişti. Topkapı Sarayı'nda cenaze merasimi hazırlıkları başlarken, 22 Aralık 1574'te Şehzade Murat tahta çıkacağını duyurdu. Osmanlı geleneğine uygun olarak, 3. Murat Han kılıcını kuşandı ve yeni padişah olarak devlet erkanının biatını kabul etti. Bu tören esnasında, Nurbanu Sultan da perde arkasından oğlu için dualar ediyordu. O artık Valide Sultan, yani padişahın annesiydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun en nüfuzlu kadını konumuna yükselmişti. Nurbanu Sultan'ın valide sultanlık dönemi, Osmanlı Sarayı'nda kadın gücünün en belirgin hissedildiği yıllardan biri olacaktı. Oğlunun tahta çıkışıyla birlikte Nurbanu, haremin tartışmasız lideri ve padişahın en güvendiği danışmanı haline geldi.
Valide Sultan unvanı o zamana dek kullanıla gelse de, 3. Murat annesine özel bir saygı göstererek bu makamı daha da yüceltti. Artık resmi yazışmalarda ve belgelerde Nurbanu Sultan'dan Valide Sultan veya Atik Valide Sultan diye bahsediliyor. Böylece padişah anneliği kurumu devlet nezdinde ilk kez bu denli resmi ve güçlü bir hüviyet kazanıyordu. 3. Murad'ın annesine düşkünlüğü ve saygısı, Valide Sultanlığın nüfuzunu o güne dek görülmemiş bir seviyeye çıkarmıştı. Artık Osmanlı Sarayı'nda harem, devlet yönetiminde etkin bir kurum haline gelmişti. Zira Nurbanu Sultan, hanedanın korunması, haremin günlük işleyişi ve saray hayatının her detayında söz sahibiydi. Valide Sultan olarak Nurbanu, oğlunun hükümdarlığında perde arkasındaki en önemli güçlerden biri oldu. Saray protokolünde padişahtan sonra gelen ikinci kişiydi. Devlet erkanının gözünde saygın bir ana kraliçe konumundaydı. Günlük 2000 akçe tahsisatla, hanedanın en zengin ve cömert kadınıydı. Bu muazzam harçlık, onun hem saray mensupları hem de üst düzey yöneticiler üzerinde kurduğu etkinin bir göstergesiydi. Nurbanu Sultan bu kaynakları yalnızca kendi ihtişamı için değil, çoğu zaman devlet adamlarını ödüllendirmek, hayır işleri yapmak veya diplomaside lestler gerçekleştirmek için kullandı. Örneğin, bir vezirin başarısını kutlamak için hediye göndermek yahut bir yabancı elçiyi memnun etmek için ihsanlarda bulunmak, onun cömertçe yaptığı şeylerdendi. Saraydaki toplantılarda, Valide Sultan adına konuşan harem ağaları bulunurdu. 3. Murat devlet işlerinde annesinin fikirlerine değer verirdi. Genç padişah belki her detayda annesine danışmıyordu. Ancak Nurbanu'nun telkinleri onun zihin dünyasında daima yer buluyordu. Nurbanu, alçak gönüllülükle geri planda durup gölgede kalan güç olmayı tercih ediyordu. Zira asıl arzusu, oğlunun başarılı bir hükümdar olmasıydı. Ben devleti değil, evladımı yetiştirmekle mükellefim dercesine, Murad'ın adil ve dirayetli bir sultan olması için ona tavsiyelerde bulundu. İmparatorluk yönetiminde kritik kararlar alınırken, Valide Sultan'ın onayı olmaksızın harekette bulunmak cesaret isteyen bir işti. Sadrazam Sokollu Mehmet Paşa gibi devlet adamları, Nurbanu'nun dostluğunu ve desteğini kazanmanın ne kadar önemli olduğunun farkındaydılar. Sokollu, 2. Selim döneminde olduğu gibi 3. Murad'ın ilk yıllarında da sadrazamlık yaparken, Nurbanu Sultan ile uyumlu bir çalışma yürüttü. İkisi adeta devletin iki direği gibiydi. Biri imparatorluğun görünen yüzü padişah adına fermanlar yazıp seferler tertip ederken, diğeri saray içindeki dengeyi ve hanedan devamlılığını sağlıyordu. Nurbanu Sultan, Valide Sultanlık makamını kurumsallaştıran birçok uygulamaya imza attı. Örneğin, Valide Sultanların kendi mahiyetleri, hazinedar usta gibi özel hizmetkarları ve hatta kendi sarayları olmasını sağladı. Gerçekten de o, Topkapı Sarayı'nda kalmaya devam etse de kendine ait ayrı bir sarayda zaman geçirme lüksüne sahipti. Oğlu ona İstanbul'un farklı köşelerinde ikametgahlar tahsis etmişti. Bu sayede, Valide Sultan gerektiğinde devlet ileri gelenlerini kendi sarayında kabul edebiliyor. Onlarla özel görüşmeler yapabiliyordu. Aynı zamanda hayır işlerine de hız verdi. Fakirlere yardım dağıtılması, kız çocuklarının çeyizlerinin hazırlanması, sarayın himayesindeki kimsesiz çocukların evlendirilmesi gibi toplumsal görevler üstlendi. İstanbul'un sokaklarında, Valide Sultan'ın adıyla dağıtılan yiyecekler, kıyafetler halkın gönlünü kazanıyordu. Bu cömertlik, Nurbanu Sultan'a halk arasında da büyük bir saygı kazandırdı. Nurbanu Sultan, Osmanlı Sarayı'nın içindeki gücünü uluslararası siyasette de hissettirmeye başladı. Bir zamanlar Venedik'te Cecilia adıyla tanınan genç kız, şimdi Osmanlı Devleti'nin gizli diplomatı gibiydi. Kökeni gereği İtalyanca ve Venedik lehçesini biliyor, Akdeniz dünyasının iki büyük gücü Osmanlılar ile Venedikliler arasında benzersiz bir köprü oluşturuyordu. Bu nedenle, 3. Murat döneminde Osmanlı-Venedik ilişkilerinde Nurbanu Sultan'ın gayri resmi ama etkili bir rol oynadığı görülür. Venedikli elçiler Topkapı Sarayı'nda padişahın huzuruna çıkarken, perde arkasında Valide Sultan'ın dostluğunu kazanmanın yollarını ararlardı. Nurbanu, Venedik Cumhuriyeti'nin Osmanlı nezdindeki menfaatlerini kollamaya çalışırken elbette kendi ve oğlunun çıkarlarını ön planda tutuyordu. Fakat tüm Avrupalı devletler arasında en sempatik baktığı millet Venediklilerdi. Zira bu, onun doğduğu kültürdü.
Osmanlı ile Venedik arasında 1570'lerdeki savaşın ardından 1575'te barış tesis edildiğinde, her iki tarafta da yaraların sarılması gerekiyordu. Venedik Cumhuriyeti, Osmanlı sarayındaki bu güçlü kadının nüfuzunu fark ederek ona özel bir değer atfetmeye başladı. Venedik Senatosu raporlarında Nur Banu Sultan'dan övgüyle bahsediliyor. Venedik'in dostu saraylı olarak anılıyordu. Gerçekten de Venedikli elçilerin raporlarına göre Nur Banu, barışın devamı için arabuluculuk yapmış, zaman zaman padişaha nüfuz ederek gerginlikleri yatıştırmıştı. Nur Banu Sultan'ın diplomatik başarılarının en önemlilerinden biri, Girit Adası konusunda olası bir savaşı engellemesiydi. 16. yüzyılın sonlarında Osmanlılar, Venedik'in elindeki son büyük Akdeniz adası olan Girit'e göz dikmişti. Kaptanı Derya Kılıç Ali Paşa, donanmayı Girit'e gönderip adayı fethetme fikrini ortaya atıyordu. Bu plan Venediklileri dehşete düşürmüştü. İşte tam bu sırada Nur Banu Sultan devreye girdi. Valide Sultan, Kılıç Ali Paşa'ya üstü kapalı mesajlar göndererek Girit'e sefer düzenlemenin akıllıca olmayacağı konusunda onu uyardı. Bir Venedik elçi raporu, Nur Banu Sultan'ın araya girmesiyle Osmanlıların Girit'e saldırmaktan vazgeçtiğini belirtir. Nur Banu Sultan, sadece Venediklilerle değil, diğer Avrupa saraylarıyla da diplomatik temaslar kurdu. Fransa Kraliçesi Catherine de Medici ile mektuplaştığı, bu yazışmalarda Osmanlı-Fransız dostluğunu güçlendirecek iyi niyet mesajları verdiği bilinmektedir. Paris'ten İstanbul'a gelen zarif kağıtlara dökülmüş mektuplarda kraliçe, Valide Sultan'a iltifatlar ediyor. Ona adeta bir hükümdar muamelesi yapıyordu. Nur Banu Sultan da bu mektuplara cevaplar yazdırarak, İmparatorluğun kadim dostu Fransa'ya ticari ayrıcalıkların yenilenmesi gibi konularda destek veriyordu. Bu yazışmalar, bir Osmanlı Valide Sultanı'nın uluslararası diplomaside doğrudan rol aldığı ender örneklerden biriydi. Avrupalı monarklar, Nur Banu Sultan'ın nüfuzunun farkında olarak onu kazanmanın yollarını arıyorlardı. Valide Sultan, dış dünya ile doğrudan temas kuramadığı için bu diplomatik ilişkilerde aracılar kiralar kullandı. Sarayda Yahudi asıllı bir hanım olan Ester Kira Handali, Nur Banu'nun dış dünya ile bağlantısını sağlayan en önemli isimdi. Ester Handali, saraya değerli kumaşlar, mücevherler getiren bir tacir kadınken, Nur Banu ile yakınlaşıp onun güvendiği sırdaşı haline gelmişti. Kira Ester, Nur Banu'nun mektuplarını gizlice iletir. Gelen mesajları ona aktarırdı. Bu yolla, Valide Sultan Venedik'ten gelen haberleri, Avrupa'daki gelişmeleri sarayının mahremiyetinde öğrenebiliyordu. Böylesine açık bir Venedik yanlısı siyaset, elbette Osmanlı'nın diğer düşmanları tarafından hoş karşılanmıyordu. Özellikle Venedik ile ezeli rekabet içindeki Ceneviz Cumhuriyeti, Nur Banu Sultan'ı adeta bir Venedik casusu gibi görmeye başlamıştı. İstanbul'daki Cenevizliler, onun hakkında türlü söylentiler yaydılar. En ağır ithamlardan biri, Nur Banu Sultan'ın aslında Yahudi asıllı olduğu iddiasıydı. Bu dedikodunun çıkışında, muhtemelen onun Yahudi asıllı Ester Handali ile yakın çalışması ve yine Yahudi asıllı Osmanlı dostu Dukakinzade Joseph Nasi ile mali ilişkilerinin bulunması etkiliydi. Joseph Nasi, Osmanlı Devleti'nde nüfus sahibi bir Yahudi banker ve Navos düküydü. Nur Banu Sultan'la mali konularda ortak menfaatleri vardı. Cenevizliler ise bu ilişki ağını dillendirip Valide Sultan'ın arkasından Yahudi dönmesi diye fısıldaşıyorlardı. Nur Banu Sultan bu tür söylentilere kulak asmadan işini yapmaya devam etti. Ancak 1583 yılının sonlarına doğru aniden hastalandığında, Ceneviz yanlısı çevreler bu fırsatı kaçırmadı. Valide Sultan'ı zehirlediler diye haberler yaymaya başladılar. Hatta bazıları daha da ileri gidip, Nur Banu Sultan'ın bir Ceneviz ajan tarafından zehirlendiğini iddia etti. Nur Banu Sultan, sarayın iç işlerinde son sözü söyleyen kişi olmasına rağmen, haremdeki rekabetin tamamen bittiğini söylemek mümkün değildi. Sarayda her zaman nüfuz arayan, güç peşindeki kişiler bulunurdu. Nur Banu'nun karşısındaki en büyük rakip, hiç şüphesiz oğlunun gözdesi olan Safiye Sultan idi. Safiye, 3. Murad'ın hasekisi, en sevgili kadını olarak tıpkı Nur Banu'nun gençliğinde 2. Selim'e yaptığı etkiyi, şimdi Murad üzerinde yapıyordu. Safiye Sultan aslen bir Venedik ya da Arnavut kökenliydi. Bu yönüyle kayınvalidesi Nur Banu ile kader benzerliği taşıyordu. Ancak saray entrikaları, bu iki güçlü kadını maalesef bir çatışmanın iki tarafı haline getirdi.
3. Murat tahta çıkar çıkmaz Safiye'yi baş haseki ilan etmiş, tek eşliliğe yakın bir hayat sürdürmeye başlamıştı. Murad'ın gençlik aşkı olan Safiye Sultan, padişahı derinden etkilemişti. Öyle ki, Murat babası 2. Selim'in tersine haremine yeni kadınlar almıyor, Safiye'ye sadık kalıyordu. Başlangıçta Nurbanu Sultan, oğlunun bu vefakar tutumunu takdir etti. Gelini Safiye'yi de başlangıçta benimsemiş, onu saray adabına uygun şekilde desteklemişti. Safiye Sultan da kayınvalidesine saygıda kusur etmiyor, onun otoritesini kabul ediyor göründü. Fakat zamanla güç hırsı, Haseki Sultan ile Valide Sultan'ı karşı karşıya getirmeye başladı. Safiye Sultan, harem içinde kendisine özel bir yer edinmişti. Genç, güzel ve nüktedan bu kadın, padişahın kulağına kendi fikirlerini fısıldamaktan çekinmiyordu. Devlet işlerine dair Murad'ı etkilemeye çalıştığı bile konuşuluyordu. Valide Nurbanu, bu durumu büyük bir endişeyle izliyordu. Murat, annesine olan düşkünlüğünden dolayı başka hiç kimsenin sözünü dinlemezken Safiye'nin nüfus kazanma çabaları Nurbanu'yu rahatsız etti. Anne ile oğul arasındaki o güçlü bağ, Safiye'nin araya girmesiyle sarsılabilirdi. Haremde iki kadın arasında görünmez bir gerilim tırmanmaya başladı. Nurbanu'nun itibarını bilen Safiye, ona doğrudan meydan okumuyordu ama kendince stratejiler geliştiriyordu. Örneğin, Valide Sultan'ın bazı hizmetkarlarını kendi safına çekmeye çalıştığı söylentileri yayılıyordu. Diğer yandan, Nurbanu da boş durmuyor, haremin deneyimli gözdeleri ve kendi kızlarıyla ittifak yaparak Safiye'nin ileride fazla güçlenmesinin önüne geçmeye çalışıyordu. 1580'lerin başına gelindiğinde, bu rekabet adeta bir satranç oyununa dönüştü. Safiye Sultan'ın en büyük kozu, 3. Murad'ın ona olan derin aşkıydı. Fakat bu aşk, hanedanın bekası için risk oluşturmaya başlamıştı. Çünkü Safiye Sultan, Mehmed adında bir şehzade doğurduktan sonra uzun yıllar başka çocuk dünyaya getiremedi. Bu durum, Osmanlı hanedanında bir tehlike çanının çalmasına yol açtı. Tek varis Mehmed idi. Oysa padişahın birden fazla oğlunun olması hanedan devamı için emniyet telakki edilirdi. Murat, Safiye'ye öylesine bağlıydı ki, başka kadınlarla birlikte olmayı reddediyor. Bu sadakat yüzünden de yeni şehzadeler doğmuyordu. Haremde fısıltılar dolaşıyordu. Murat Han, Safiye Sultan'dan başka kimseye dokunamıyor diye. Fısıltılara göre Safiye, büyü ve efsun ile Murad'ı kendine bağlamış, onu diğer kadınlara karşı güçsüz kılmıştı. Bu söylenti kısa sürede İstanbul sokaklarına kadar yayıldı. Her kafede, her hamamda kadınlar bu dedikoduyu konuşur olmuştu. Safiye Sultan, padişaha büyü yapmış. Murat başlangıçta bu iddialara inanmak istemedi. Fakat bir yandan da kendisinin neden başka kadınlara ilgi duymadığını anlam veremiyordu. Belki de bilinçaltında bu söylentiye kulak vermeye başlamıştı. Nurbanu Sultan, oğlunun güvendiği hekimbaşını da gizlice yönlendirdi. Hekimbaşı, padişaha bazı şifalı macunlar hazırlayarak eski kudretini geri kazanabileceğini söyledi. Sonunda sultan, kendi itibarını kurtarmak için adım atmak zorunda hissetti. Murat, Safiye'yi eski saraya sürgün etti. Safiye Sultan, saraydan gözyaşları içinde ayrılırken, zafer Nurbanu Sultan'ın oldu. Oğlunun çok sevdiği kadınla arasına mesafe koydurmayı başarmıştı. Sarayda, yeni cariyeler padişahın gözüne sunuldu. Kısa süre içinde, haremine yeni güzeller kabul etmeye başladı. Bu gelişme, hanedan için bereketli oldu. 3. Murat önümüzdeki birkaç yıl içinde onlarca çocuk sahibi oldu. Birden fazla şehzadesi dünyaya geldi. Nurbanu Sultan artık rahattı. Osmanlı hanedanı güvence altına alınmıştı. Ne var ki Safiye Sultan gibi güçlü bir rakip, tamamen yenilgiyi kabul etmedi. Eski saraya kapatılmış olsa da, oradan oğluyla gizli haberleşmeye devam etti. En büyük destekçisi ise Şehzade Mehmed idi. Henüz genç bir delikanlı olan Mehmed, annesinin uzaklaştırılmasına çok içerledi. Babası Murat ve ninesi Nurbanu'ya karşı açıkça öfkesini dile getirmekten çekinmedi. Bu da Nurbanu Sultan'ı yeni bir korkuya sevk etti. Ya Murad oğlunun bu asi tavrını cezalandırmaya kalkarsa? Osmanlı geleneğinde, padişahların oğullarını katletmesi duyulmamış şey değildi. Nurbanu, torunu Mehmed'i de seviyordu ve ona bir zarar gelmesini istemiyordu. Bu nedenle,
Safiye Murat geriliminde dengeyi sağlamaya yönelik ince bir çizgide yürüdü. 1582 yazında İstanbul muhteşem bir şenlik gördü. Sultan Murat, erkek çocuklarının sünnet düğününü yapmaktaydı. Şehzade Mehmed'in ve diğer küçük şehzadelerin sünnet töreni, 50 gün 50 gece süren dillere destan bir şölendi. Bu esnada Nurbanu Sultan da halkın arasına karışmadan, saray penceresinden torunlarının saadetini izledi. Fakat şenlik sonrasında haremde patlak veren bir skandal, Valide Sultan'ın otoritesini bir kez daha sınadı. Rivayete göre, Şehzade Mehmed bu şenliklerde delikanlılığın verdiği cesaretle, Nurbanu Sultan'ın mahiyetindeki genç cariyelerden birine gönül düşürdü. Oysa haremdeki kızlar padişahındı. Şehzadelerin böyle bir şeye kalkışması yasaktı. Daha da kötüsü, genç kız hamile kalmıştı. Bu haber Nurbanu Sultan'a ulaştığında dünyası başına yıkıldı. Torunu Mehmed ile bir kariye arasındaki bu yasak ilişkinin, oğlu Murat tarafından öğrenilmesi demek, Mehmed'in de cariyenin de ölüm fermanı demekti. Nurbanu, bir an bile tereddüt etmeden acı bir karar aldı. Bu sırrı sonsuza dek saklamak için gerekirse fedakarlık yapacaktı. Güvendiği harem ağalarından birine emir verdi. Genç karıya gizlice boğdurulduğu rivayet edilir. Zavallı kızın akıbetini kimse öğrenemedi. Bir daha da adı anılmadı. Nurbanu, sevdiği torununu korumak adına belki de hayatında ilk kez böylesine sert ve acımasız bir tedbire başvurmuştu. Şehzade Mehmed, büyükannesinin bu fedakarlığından habersiz, bir skandalın eşiğinden döndü. Valide Sultan içi kan ağlayarak bu olayı kapattı. Murat da hiçbir şeyden şüphelenmedi. Zamanla baba ve oğul arasındaki ilişki düzeldi. Murat oğlunu affetti. 1583 yılına gelindiğinde, Nurbanu Sultan artık yaşlı ve yorgundu. 10 yıldır Valide Sultan olarak yoğun bir tempo sürdürmüş, hem devlet işlerine müdahil olmuş, hem de haremdeki çetin mücadelelerde galip gelmişti. Ne var ki bedeni bu yükü daha fazla taşıyamadı. 7 Aralık 1583'te, İstanbul'da bulunan Yenikapı'daki sarayında aniden fenalaştı. Saray hekimleri başucuna koştu, oğluna haber verildi. 3. Murat, annesinin yanına geldiğinde Nurbanu Sultan son nefeslerini vermekteydi. Padişah, Valide Sultanı'nın elini tutup gözyaşları içinde Kur'an okudu. Anne ile oğul arasında sessiz bir veda yaşandı. Nurbanu Sultan, 68 yaşları civarında hayata gözlerini huzur içinde yumdu. Bu haber sarayda derin bir yasa neden oldu. 10 yıl boyunca Valide Sultan'ın gölgesinde yaşayan haremin kadınları ve görevliler, adeta koruyucu meleklerini kaybetmiş gibiydiler. Nurbanu Sultan'ın cenazesi devlet töreniyle kaldırıldı. 3. Murat, annesinin cenaze alayında bizzat en önde yürüdü. O güne kadar hiçbir Osmanlı padişahı, bir kadının cenazesinde halka açık bir şekilde görünmemişti. Murat, annesine olan sevgisi nedeniyle protokolü bir kenara bıraktı. Sultan, siyah matem elbisesiyle tabutun arkasından Fatih Camii'ne kadar yürüdü. Cenaze namazında saf tuttu. Bu manzara İstanbul halkını derinden etkiledi. Fatih Camii, İstanbul'un en büyük camilerindendi ve defin namazının burada kılınması sayesinde halk da bu güçlü Valide Sultan'a son görevini yapabildi. Namazın ardından Nurbanu Sultan'ın naaşı, kendisinin vasiyeti üzerine Ayasofya'da eşi 2. Selim'in türbesine götürüldü. Onun Ayasofya haziresindeki bu görkemli türbeye defnedilmesi, Osmanlı tarihinde bir ilkti. İlk kez bir padişah eşi, kocasının türbesine yanında defnedilme şerefine nail oluyordu. Bu da Murad'ın annesine duyduğu saygının ve verdiği önemin bir sembolüydü. Türbenin mermer sütunları arasında, 2. Selim'in sandukasının hemen yanı başında Nurbanu Sultan'ın sandukası yerini aldı. İçeriye gün ışığı vurdukça, mermerin üzerinde gümüş sırma işlemeli puşidesi parlıyor. Ziyaretine gelenlere bir devrin hatıralarını fısıldıyordu. Sonuç olarak, Nurbanu Sultan'ın hayatı bir imparatorluğun haremini aşarak devlet yönetimine etki eden, güçlü ve renkli bir karakterin öyküsüdür. Belgesel roman tadındaki bu yaşam hikayesinde, bir Venedik asilzadesinin kızı olarak doğup Osmanlı sultanlarının annesi mertebesine yükselen Nurbanu Sultan, tarihin cilvesiyle iki dünyanın arasında köprü olmuştur. Sarayın altın kafesleri ardında hapsedilmiş gibi görünse de, zekası ve iradesiyle hem kendi kaderini hem de imparatorluğun kaderini şekillendirmiştir. Arkasında bıraktığı eserler,
Hayırları ve yetiştirdiği evlat ile Osmanlı tarihine silinmez bir iz bırakan Nurbanu Sultan, hala Topkapı Sarayı'nın kubbelerinde fısıldanan bir isim, Ayasofya avlusunda ebedi uykusunu uyuyan bir ışık kraliçesidir.